Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün Çerkezlerin meşhur velibah tarifini hazırladım. Diyorum ki size böyle bir lezzet olamaz. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu yoğurarak başlayalım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, yani ılık bir malzeme olsun ikisi. 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket toz mayamızı ekleyip karıştıralım. Arzu ederseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdım. Tezgahta 5 dakika bekletelim veya 3-4 dakika. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle yüzeye doğru köpüğün çıkması lazım. Yani mayayı aktif hale getirdik. Bu hamurumuzun çok daha aromatik olmasını ve çabuk kabarmasını sağlayacak. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edip unumuzu ekleyerek hamurumuzu ilk etapta tahta kaşığımızla kabaca toparlayalım. Un miktarı bende 5 su bardağı tam denk düştü. Siz yine de dikkatli ekleyin. Çünkü her un farklı olabilir. Şöyle bir kabaca kaşıkla toparlıyorum. Daha sonra yoğurmaya başlıyorum. Burada belirtmek istediğim, hamuru yoğurmadan önce şöyle bir göz kararı 2 yemek kaşığı veya 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını şöyle yüzeyine akıtın. Daha sonra bu esnada gücünüz olduğu kadar basarak yoğurun. Yani zeytinyağı hamuru elinize yapıştırmayacağı için en seri çalışacağınız kısım bu. Böyle yoğurmaya başladım ve yaklaşık bir 3-4 dakika yoğurup hamuru güzel bir kıvama getirdim. Burada mümkün mertebe sizlere göstermek istiyorum. Böyle hamuru kasenin kenarına basa basa yoğurursanız çok güzel, böyle sakız gibi harika bir hamurunuz olur. Hemen size kıvamını göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlarım, toplanmış çok güzel orta yumuşaklıkta bir hamurumuz var. Tekrar kasemize bırakıp hamuru mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için patates, kuru soğan gerekli. Ben ilk etapta şöyle bir 4 tane patates çıkardım. Ama sonra onu 6 yaptım. Ama ben açıklama bölümüne tam detaylı yazacağım. Patateslerimizin kabuklarını soyalım, hazırlayalım ve daha sonra mutlaka bir de sudan geçirelim. Hemen belirtmek isterim, bu hazırlık aşamalarını ben normalinde atlıyorum. Ama sizlerin yorumlarını okuyorum. Hani Selvi Hanım, o hazırlıkları da arada böyle minik minik gösterin bize diye. O yüzden hazırlık aşamasında bugün şöyle çok minik bir şekilde gösteriyorum. Mesela kuru soğan kesmeyi bir izleyicim yazmış. Selvi Hanım, sizin bir videonuzda öğrendim. Ben 2 kafasını da kesip öyle doğruyordum. Elimde dağılıyordu. Siz üst kısmı kesip altının sivri ucunu bırakmıştınız diye yazmıştı. Bugün de tekrar göstermek istedim. Şimdi malzemeleri doğradım. Önce temizledim, sonra yıkadım ve patatesleri düdüklü tencereye alıp sadece patatesleri yarı kapatacak kadar su ekleyip pişirmeye aldım. Düdüklü tencerede bir 7-8 dakika yeterli. 2 tane de orta boy kuru soğanımız var. Onu da bir el blenderından geçiriyorum. Arzu ederseniz tahtada da kıyabilirsiniz. Ama böyle elektrikli robotlar var ya, böyle zız diye geçiriyorsunuz. Onu yapmayın. Onu yaparsanız soğanın böyle acı bir suyunu salıyor. Soğan parçalanıyor daha doğrusu. O da hiçbir yemeğinize, köftenize lezzet katmaz. Böyle manuel bir, her yerde kolaylıkla temin edebileceğiniz bir mutfak gereci zaten. Her yerde bulabilirsiniz. Ve iç harcımızı pişirmeye başlayalım. Tavamızın içerisine yarım su bardağı sızma zeytinyağı kullandım. Yağımız iyice kızdıktan sonra, yani bir tahta kaşığı yağ bırakın. Kenarında kabarcıklar çıkıyorsa kızmış demektir. O aşamada doğramış olduğumuz kuru soğanları ekleyelim. Hemen bunun sebebini de açıklayayım. Yağ kızmadan kuru soğanı eklerseniz kuru soğan kızarmaz. İlk etapta suyunu salar. Bu da yine böyle mutfakta, yemekte sası bir koku olur. Çok önemli bir ayrıntı. Lütfen atlamayın. Yağınız iyice kızıp öyle ekleyin. Soğanımızı iyice kavurduktan sonra yaklaşık 4-5 dakika baharatlarımızı ekleyelim. 1 yemek kaşığı çok hafif tepeli salça, nane, karabiber, kırmızı toz biber ve biraz acı biber ekleyerek ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip iyice soteliyorum. Bu da çok önemli. Soteleme işlemi çok önemli. İyice soteleyin, yani salça dağılmış olsun. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle pırıl bir kıvama getirin. Bakın. Bu çok kaliteli bir sotelenmiş soğanlı salça harcıdır. Acele etmeyin. Güzelce soteleyip kenara alabilirsiniz. Şimdi tavamızda iç harcımızı soteleyip kenara aldık. Bu arada
Patateslerimiz de güzelce haşlandı. Şöyle açıyorum kapağını. Onu da şöyle bir kasenin içerisine alıyorum. Henüz kaynarken. Yani tarifi benim gibi aşamalı olarak yaparsanız hepsi aynı anda bitiyor zaten. Yani ben öyle bir çekim yaptım ki önce hamuru yoğurun, sonra patatesi haşlayın, sonra soğanı kavurun. Hepsi aynı anda pişiyor. Haşlanmış patatesleri bir tabağa alıp daha sonra hepsini güzelce eziyoruz. Ben bu işlemi böyle bir aparatla yaptım ama çatalla da olur. Ama elinizle yapamazsanız çok kaynar. Kaynarken de güzel ezildiği için tamamen ezdikten sonra daha önce kavurup hazırlamış olduğumuz o baharatlı iç harcını komple içine ekleyelim. Ve şimdi tekrar bir spatula yardımıyla bu harcı patatese mümkün mertebe pürüzsüz oluncaya dek yediriyoruz. Bu aşamada arzu ederseniz biraz da ince kıyılmış maydanoz ilave edebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, spatula ile bunu güzelce harmanlıyorum. Yani karıştırıyorum, eziyorum. Karıştırıyorum, eziyorum. Buradaki amacımız pürüzsüz bir harç elde edebilmek. Bu harç öyle güzel olmalı ki elimizde beze yapabilelim. Şöyle her açıdan da size gösteriyorum. Zaten bir spatula ile bakın kolaylıkla bu kıvama getiriyorsunuz. Ulaşmak istediğimiz kıvam bu. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu patatesli harcımızdan bir mandalina büyüklüğünde bezeler alalım. Toplam 10 adet beze alıyorum. Çünkü 10 tane belibah yapacağım. Onu da belirteyim. Ama siz daha küçük yapacaksanız 12 tane alın, 14 tane alın. Ama ben böyle bir tanesi bir kişiyi doyuracak büyüklükte yapacağım için 10 adet iç harcımızı hazırladım. Bütün patateslerimizi beze haline getirdik ve hazırladık. Biz bunları yaparken hamurumuzun da mayası gelmişti. Yani aşama aşama yaparsanız benim gibi ilerleyeceksiniz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, mayası gelmiş hamurumuzdan da şöyle 10 adet bir portakal büyüklüğünde diyebilirim bezeleri alıp unladığımız bir tabağa dizelim. Benim çok sevdiğim, çok güzel bir tariftir. Çerkez mutfağına aittir. Bu arada Çerkez izleyicilerim varsa yorum olarak yazsınlar. Beğenmişler mi? Tariflerini güzel prezent yapmış mıyım? Bütün bezeleri aldım, hazırladım. Çalıştığımız için üzerine bir havlu örtelim. Bir 5 dakika kendine gelsin. Ve 5 dakikanın sonunda şekil vermeye başlayabiliriz. Bir tane bezeyi tezgaha alıyorum. Çok az un serpebilirsiniz ama hiç serpmeseniz de olur. Parmak uçlarınızla şöyle bir 15 santim olacak şekilde açalım. Ve hazırlamış olduğumuz bir tane patatesli bezemizi tam içine yerleştirip kenarlarından hiç boş yer kalmayacak şekilde güzelce topluyoruz. Topladığımız yeri de böyle elimizle cimcik atarak sıkılayalım. O sıkıladığımız yeri ters çevirelim, düzeltelim, kenara alalım. Yani bu işlemi vermeniz birkaç saniye. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu ilk aşamamız. Bütün tarifi aynı şekilde yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Dikkatinizden kaçmış bir bölüm varsa. Parmak uçlarımla şöyle zarif bir şekilde açıyorum. Ortasına bir tane patatesli bezemizi yerleştiriyoruz. Bütün kenarlarını ortaya toplayarak böyle cimcik atarak onu iyice sıkılıyoruz. Yani patates kenarlardan çıkmasın. Çıkarsa hamurunuz böyle kabarmayabilir. Yine elimle üzerine basarak düzeltiyorum ve kenara alıyorum. Bu hamurumuzu yaptığımız ikinci aşamamızdı. Bu ikinci aşamadan sonra da bütün hamurları aynı şekilde yapıp tezgahın üzerine dizelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hamur işlendikçe böyle bir kendini kasar. Her zaman böyledir. Bütün hamur işlerinde aynısı geçerlidir. Biz burada da açtık, ekledik, harcını ekleyip büzdük, cimcikledik derken hamurun hepsi bir şok oldu diyelim. Bir havluyla örtüyorum, yine bir 5 dakika kendine gelsin. Ve 5 dakikanın sonunda hazırlamış olduğumuz bezelerimizi tek tek tezgaha alıp açalım. Ben hepsini tek tek açıp daha sonra pişirmeye, yani ocağın başına daha sonra geçtim. Oklavanızla çok basmadan, yani böyle haldır huldur değil de çok zarif basın. Zaten oklava deyince hamur kendini ben açıldım deyip açıyor. Yaklaşık bir diyebilirim ki 18 santim şöyle avucunuzun içine dolduracak kadar açıp kenara alabilirsiniz. Bütün bezeleri aynı şekilde açtım, tezgaha hazırladım.
pişirmeye başlıyorum. Yanmaz bir tavayı ocağa aldım. Kızdıktan sonra bir tane velibah yerleştirip üzerine su serpip hemen kapağını kapatıyorum. Böyle kabardıktan sonra kapaktan izleyin. Bu şekilde yüzeyi kabardıktan sonra ters çevirin. Ocağınızın derecesi tavanıza göre değişebilir. Yani ortanın bir tık üstü diyebilirim. Biraz oynayın ocakla pişirme esnasında. Ters çevirdikten sonra yine bekleyin. O kabaracak, balon olacak. Farz edelim ki ters çevirdiniz. Kenarda açık kalmış patatesin olduğu bölümde. Böyle balon olmuyor. Bunun sebebi bir yerden hava kaçırıyordur. Hiç sorun değil. Velibahınız yine pişer. Yine bir sorun yok. Yine lezzeti değişmez. Sadece bu şekilde kabarmaz. Yani korkmayın kabarmadı diye. Kabarabilmesi için bir hamurun bu şekilde hiçbir yerden hava kaçırmaması lazım. Bu yüzden de katlama işlemini yaparken her tarafı kapatırsanız bu şekilde balon olur. Tekrar gösteriyorum. Tavanın içine verdim. Mutlaka üzerine biraz su serpin. Bu benim sizlere verdiğim bir püf noktasıdır. Kapağını kapatın. Bu şekilde kabardıktan sonra ters çevirelim. Bu yaklaşık 1,5 dakika sürüyor. Ters çevirelim ve balon olmasını bekleyelim. Hemen belirteyim. Farz edelim ki kapağınız yok. Kapaksız bir tavanız var. Sorun yok. Yine su serpin. O şekilde pişirin. Fark etmez. Hani kapak eklememin sebebi bu tarz mayalı hamurlar buharı çok sever. Buharı görünce kabarır. Budur. Yani onun dışında öbür türlü de olur. Korkmayın. Bakın sevgili arkadaşlarım, bütün velibahlar bu şekilde kabardı. Puf puf oldu. Çünkü kapatırken dikkat ettim. Hiçbir yerinde açık olmamasına. Güzelliğe bakar mısınız? Yani mis gibi de kokuyor mutfak, zaten anlatamam. Hemen kenara alıyorum. Sıcak sıcak pişirmiş olduğum velibahın üzerine de tereyağı sürerek bitiriyorum. İsterseniz tereyağı sürün, isterseniz sürmeyin ama sürerseniz lezzeti 2'ye katlamış olursunuz. Ve hazırlamış olduğum 10 adet velibahın hepsini pişirdim. Bu arada bakın sevgili arkadaşlarım, ben böyle yeni şeyleri size tanıtmayı çok seviyorum. Reklam değil, sadece bilgi amaçlı veriyorum. Bu bir yağdanlık. Fransız mutfağına ait bir yağdanlık. Böyle bir kap, alt tarafa su dolduruyorsunuz. Üstteki kutunun içine yağı dolduruyorsunuz, tereyağı. Böyle kafasını ters tarafıp suya bırakıyorsunuz. Bu ne demek? Yağ uzun süre dışarıda durabiliyor, küflenmeden, bozulmadan. Bence harika bir şey. Uzun yıllardır biliyordum. Bu tarifimde sizlere de göstermek istedim. Ve bütün velibahlarımız sunum için hazır. Sizlere şöyle detaylıca gösterip en sevdiğimiz bölüm büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Çerkez mutfağının bir tarifidir. Çerkezler bunu bayramlarda, düğünlerde yapıyorlar. Yani çok böyle ağır, güzel bir çeşitleri. Bu arada Çerkez mutfağına da teşekkürlerimi iletiyorum. Lütfen yorum olarak bildirin. Umarım tarifinizi layıkıyla güzel bir şekilde uygulamışımdır. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir güzellik olamaz. Bir de size şöyle göstermek istiyorum. Bildiğiniz pamuk. Yanına ayran veya çay veya bir salata yapın. Mükemmel bir akşam yemeği. Çay saatinize, kahvaltınıza harika olur. Şöyle bir bölüp yiyorsunuz. Ben kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir lezzet diyorum. Arasını da görüyorsunuz, böyle açıyorsunuz. Balon gibi, isterseniz oraya salata doldurup yiyin. Daha da güzel olur. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Videom biraz uzundu bugün. Umarım sıkılmadınız. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.